Bugün Bulgar halkının o inanılmaz ikiye ayrılan tarihine birlikte göz atacağız. Ama durun, gözünüz korkmasın. Bu karmaşık görünen konuyu akılda kalıcı, basit bir hikayeyle nasıl kolayca anlayabileceğinize şaşıracaksınız. Abone olmayı unutmayın. Evet, aslında bütün meselenin özü bu soruda gizli. Şimdi sizi bu karmaşık tarihi adeta bir film sahnesi gibi aklınıza kazıyacak, gerçekten eşsiz bir hikayenin içine alacağım. Hazırsanız bu tarihi macera başlasın. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce her şeyin nasıl başladığına bakacağız, sonra o büyük, kritik ayrılığa tanıklık edeceğiz. Ardından İdil ve Tuna'nın yollarının nasıl ayrıldığına ve kaderlerinin nasıl şekillendiğine odaklanıp en sonunda da bu iki farklı kaderi karşılaştıracağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Hikayenin başlangıcı, burada birliğin Kubrat'ın önderliğinde nasıl kurulduğunu göreceğiz ve hikayemizin ana karakterlerinin gerçek hayatta kimler olduğunu tanıyarak yola çıkacağız. Hikayemizde geçen Kubat karakteri var ya, işte o aslında kabilelerini bir araya getirmeyi başaran o büyük tarihi lider Kubrat'ı temsil ediyor. Yani o hikayedeki birliğin ve gücün sembolü. İşte hikayemizin en can alıcı metaforu da bu. İdil ve Tuna'nın ilişkisi aslında tek bir devlet çatısı altında birleşmiş olan Büyük Bulgaristan'ın ta kendisi. Yani basit bir ilişki koca bir devleti sembolize ediyor. Ve şimdi hikayede her şeyin değiştiği o kritik dönemece geliyoruz. Büyük Bulgar ayrılığı. Çünkü ne yazık ki bu güçlü birlik çok uzun ömürlü olamıyor ve imparatorluk bölünmenin eşiğine geliyor. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Bu devletin ne kadar hızlı bir şekilde zirveye çıktığını ve sonra da dış baskılarla nasıl paramparça olduğunu çok net gösteriyor. Neredeyse her şey bir nesil içinde olup bitmiş. Ve işte hikayemizin kötü karakteri sahneye çıkıyor. Hazal'ın araya girmesi aslında tarihi bir gerçeği. Yani Hazarların bu birliği dağıtarak Bulgar halkını ikiye bölmesindeki o can alıcı rolü temsil ediyor. İşte bu an her şeyin kilit noktası. Tam bir yol ayrımı. Bu olayla birlikte iki ana karakterimiz tamamen farklı tarihi yolculuklara başlıyor ve kaderleri bugün bile hissedilen şekilde sonsuza dek değişiyor. Şimdi bu yollardan ilkini, İdil'in hikayesini takip edelim. Bu yolculuk bizi kuzeye, Volga Bulgarlarının İslamiyet'i benimsediği o topraklara götürecek. Bakın ne kadar zekice bir yöntem. İdil bir iş kuruyor, bir han açıyor ve adını Almış Han koyuyor. Bu basit olay Volga Bulgar Devleti'nin ünlü lideri Almış Han'ı ve onun dönemini anımsatıyor. Hikayemizdeki bu basit 3 adım karşılaşma, talep ve geliş aslında Volga Bulgarlarının İslamiyet'i benimseme sürecini mükemmel şekilde özetliyor. Abbasi halifeliği ile temas kurmaları, din alimleri istemeleri ve sonunda İbn Fadlan gibi çok önemli bir tarihi figürün gelişi, hepsi bu basit hikayenin içinde. Hikayemizde geçen o vurucu cümle, Volga Bulgar Devleti'nin acı sonunu yani kaderini alegorik bir dille anlatıyor aslında. Peki o alegorinin sırrı ne? Hikayedeki altınları olan ordu, tarihteki Altın Orda Devleti'nden başkası değil. Böylece İdil'in hikayesi, yani Volga Bulgarlarının bağımsızlığı bu fetihle birlikte sona eriyor. Şimdi rotamızı batıya çeviriyoruz ve Tuna'nın yolunu izliyoruz. Bu yol bizi Hristiyanlığı seçen ve bugünkü Bulgaristan'ın temellerini atan Tuna Bulgarlarının bambaşka kaderine götürüyor. Asparalı ve ruhlu, bakın Asparuh ismini hatırlamak için ne kadar dahice bir kelime oyunu değil mi? İşte bu, anımsatıcı tekniğin gücü. Bu sahnede Tuna Bulgarlarının yani 1. Boris döneminin o kritik anını görüyoruz. Barış karakteri Boris'i temsil ediyor ve Hristiyanlık şartı tarihi bir dönüm noktasını basit bir diyalogla özetliyor. Tuna'nın hikayesinin son halkasını ise 1. Bulgar İmparatorluğu'nun o büyük askeri olayına, meşhur İstanbul kuşatmasına bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi hikaye ve tarih yine birbiriyle ne kadar güzel örtüşüyor. Evet, bu iki farklı yolculuğun sonunda artık her şeyi bir araya getirme zamanı geldi. Bu son bölümde aynı kökten çıkan bu iki kaderi yan yana koyup sonuçları karşılaştıracağız. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. O ilk ayrılıktan sonra ortaya çıkan iki Bulgar grubunun tamamen farklı miraslarını görüyoruz. Bir tarafta Türk kimliğini koruyanlar, diğer tarafta Slav kültürüyle bütünleşip bambaşka bir yola girenler. Peki ama bu hikaye anlatımı neden bu kadar işe yarıyor? Cevabı çok basit. Çünkü beynimiz kuru bilgi listelerinden çok hikayeleri hatırlamaya programlıdır. Bu yöntem
tarihi kişisel ve anlamlı hale getirerek zihnimize kazıyor. Ve işte bu hikayeden çıkarmamız gereken en temel sonuç da bu. Tek bir köken ama birbirinden tamamen farklı iki ulusal kader. İdil ve Tuna'nın hikayesi aslında bir halkın tarihinin ta kendisi. Bu da bizi üzerinde düşünmeye değer son bir soruyla baş başa bırakıyor. Gerçekten de inançla, kültürle veya gidilen yolla ilgili verilen tek bir karar, koca bir ulusun kaderini bu kadar derinden belirleyebilir mi? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki anlatıda görüşmek üzere.